Merhaba arkadaşlar, Pati Sever Hekim kanalıma hoş geldiniz. Ben veteriner hekim Doğukan Toprak. Bugün size köpeklerdeki iç dış parazitler hakkında bilgi vereceğim. Yani gördüğümüz zaman ne yapmalıyız, endişelenmeli miyiz, bize geçer mi, bize geçse bile tedavisi nasıl olur? Onlardan bahsedeceğim. Köpeklerde böyle köpeğinizin üzerinde yürüyen siyah siyah noktalar görürseniz ya da bir kulaklarının arkalarında, kulakların içlerinde böyle dökülmeler falan görürseniz bunlar genelde paraziter sıkıntılar olabilir. Ama iç parazit ve dış parazit olarak biz genelde parazitleri ikiye ayırıyoruz. İç parazitler genel olarak yani birçok organda bulunabilir ama genel olarak bağırsaklara yerleşiyorlar. Böyle spagetti gibi de olabiliyorlar, daha küçük de olabiliyorlar. Onun haricinde mikroskopta görünmeyen, mikroskopta bile zar zor gördüğünüz parazitler var ama bunlar çok ölümcül olabiliyor. Böyle durumlarda neler yapmamız lazım? Onlardan bahsedeceğim. Şimdi aslında hepimizin bildiği iç parazitler ve dış parazitler, yani dış parazitler de bu arada pireler, keneler falan. Bu çocuk çok miyavlıyor. Bütün dikkatimi dağıtıyor. Bunu bir çıkartayım. Gel. Ne oldu? Atla hadi. Yaramaz bak. Yaramaz kedi görüyor. Çok yaramaz. Atla. Nerede kaldık? İşte dış parazitler de pire gibi, kene gibi hayvanların kanını emen canlılar. Ve bunlar sadece kan emerek aman ne olsun kanını emiyor bir şey olmaz demeyin. Çok fazla kan emdikleri zaman, çok fazla sayıda oldukları zaman dış parazitler bile mesela şöyle düşün, bir anda 100 tane üzerinde pire var, 200 tane pire var. Bazı hayvanlarda binlerce oluyor üzerinde pire. Ve bunlar yaklaşık birkaç saat içerisinde, bakın böyle çok uzun zamanlar demiyorum, birkaç saat içerisinde bütün hayvanın kırmızı kan hücrelerini emebiliyorlar. Ve hayvanlar anemiye doğru gidiyor. Anemi de kansızlık. Kansızlık olduğunda ne olur? Hayvanlar kalp krizi geçirebilir, böbrek problemleri yaşayabilir. Bu tarz ölümcül durumlara gelebilir ki bu bir nedeni. Bir ölümcül nedeni de bu tıkanma yapabilir iç parazitler. Şimdi şöyle düşünün, spagetti gibi binlerce belki içeride şeyler var. Parazitler var ve bunlar bağırsaklarda tıkanma yapabilir. Bu bir ölüm sebebi olabilir, Allah korusun. İkincisi de parazitlerin bağırsakları delmesi. Yani bağırsakların içerisinden beslenirken tabii ki orayı yiye lümenleri inceltiyorlar. Ve lümenler daha sonra bağırsakları da zarar verebiliyor. İç parazitler neler? Genelde en çok kullanılan Türkiye'de. Dış parazitler neler? Onlardan bahsedeyim size. Şimdi dış parazitler şu şekilde köpekler için olanlar var. Bu eskiden Elanco markası. Eskiden Bayer'indi. Bayer daha sonra Elanco'ya sattı ya da adıyla Elanco oldu. Öyle değişik şeyler var. Tam ne oldu açıkçası bilmiyorum ama yani bunlar çok iyi çalışıyor. Ben 7 yıldır falan kliniğimi açtığımdan beri hep bunları kullanıyorum. Genelde diğer ki ilaçların çözemediğini de çözüyor. Bu dış parazit. Şimdi dış parazitin başka formları da var. Mesela Bravecto diye dış parazitin hapla yutturulma hali var. Bunların 3 katı kadar daha pahalı ve 3 katı kadar süre koruduğunu iddia ediyor. Yani 3 ay koruduğunu iddia ediyor. Onun haricinde bir de şeyler var, boyun tasmaları var. Hem kediler için hem köpekler için de. Köpekler için olan boyun tasmaları da markaya göre değişiyor ama idare ediyorlar, güzeller. Bakın bunu da arkasını okuyayım size ne kadar gidiyormuş. Bir tek uygulama ile kum sineklerine karşı 2 hafta, 3 hafta, sivrisineklere karşı 2 hafta, ila 4 hafta, at sineklerine karşı 4 hafta süreyle etki gösteriyor diyor. Parazitlerden formlarından bahsettik. Ne dedik? Sedanlısı var, bir de hap olarak var. Hapta şöyle de bir sıkıntı var. Hayvan yedi, daha sonra kustu, bütün ilaç çöp olma ihtimali oluyor. Ben çok fazla o hap versiyonu kullanmıyorum. Tavsiye etmiyor değilim. Hani tamam güzeldir, o da iş yapıyor sonuçta. Niye tavsiye edilmesin? Kullanılsın. Ama bunlar daha bir garanti veriyor. Bu da şöyle bir şey. Enseye sürdüğünüz zaman 3 saat 4 saat boyunca enseye hiçbir şey dokunmaması lazım. Hiçbir şey değmemesi lazım. 3 gün boyunca da yıkanmaması lazım hayvanların. Bu da ilacın etkisini azaltıyor. Şimdi iç parazitlerden bahsedelim. İç parazitler genelde bu tarz ilaçlar olabiliyor. Bunlardan hayvanın kilosuna göre, şimdi 10 kiloya kadar genelde bir tane veriliyor ama ilaçlar daha çok farklı. Mesela 2 kiloluk hayvana bir tane veremezsiniz. Hayvan ölür. O yüzden kafanıza göre sakın ama sakın ilaç alıp uygulamayın. Özellikle pet shoplardan bazen satıyorlar ama bilmiyorum yani orijinal olma imkanı yok. Bakın şu anda bile veteriner hekimlere, bizlere elimizdeki ilaç miktarıyla
şeydeki ilaç miktarının, sistemdeki bu bakanlığın sistemindeki ilaç miktarının aynı olmadığı, tutmadığı durumda 70 küsür bin lira ceza yazıyorlar. Yani bu kadar olay denetimliyken sizce onların gerçek ilaç satma ihtimalleri nedir? Bana çok mantıklı gelmiyor. Ya da bilmiyorum, bitkisel ürün, bitkisel bazlı bir şeyler kullanıyorsunuz ama genelde çok pirelendiği için, hayvanlarda pire problemi olduğu için en sonunda tekrardan kliniklere geliyorsunuz. Hem boşu boşuna onlara para vermiş oluyorsunuz, bir de üzerine geliyorsunuz kliniklere para ödemiş oluyorsunuz arkadaşlar. İç parazitin dediğim gibi hap formları var. Onun haricinde şu şekilde de bir saniye. Bu şekilde de iğne formları da var. İğneler genelde tek etken madde, haplar genelde 3 etken madde. Şimdi iğneler tek etken madde genelde parazoküantel içeriyor. Parazoküantel ilaçlar iyidir, bayağı etkilidir. Ama şöyle bir sıkıntı var, onların da çözemediği şeyler var. Onların da çözemediği olaylarda da biz hap yutturulmasını tercih ediyoruz iç parazitlerde. Ne dedik? Dış parazitler sadece ense damlası ve hap. İç parazitler iğne, ense damlası, hap şeklinde genelde kullanılıyor. Şu anda elimizde bir köpek olmadığı için nasıl kullanıldığını göstermeyeceğim ama kedilerde kedi üzerinde nasıl kullanıldığını göstermiştim. Aşağı yukarı aynı şekilde videoda çocuğun üzerine oturacağım. Onu da videodan izleyebilirsiniz. Bir önceki videolardan buraya bağlantıyı koyarım. Bu çocuk da oradaki konu mankeni Işık. Miyavlı Işık. Miyav. Sonrasında iç paraziti yaptık, dış paraziti yaptık. Bunları ne kadar süreyle yapmamız gerektiğini zaten biraz önce okudum. Yani genelde biz yaz aylarında 30 günde bir ile 45 günde bir arası, kış aylarında da 45 günde bir ile 2 ay arasında yapıyoruz. Ve bunlar bile bazen yetersiz kalabiliyor. Özellikle iç paraziti hayvan semptom vermeden anlayamazsınız. Diğerki hastalıklar gibi olamayabiliyor. Yani mesela bazen ateşi çıkmıyor, herhangi bir şey olmuyor ama hayvan birden tık diye ölüyor. Zannediyorsunuz ki kalpten. Hayır. Yani kalpten olma ihtimali çok yüksek bu arada. Çünkü iç parazitler tutuyor, emiyor. Hayvanda kan bırakmıyor. Kanda dolaşıma geçmediği için hayvanlar kalp krizinden ölebiliyorlar. Kalp vücuda yetmiyor, kalp yetmezliğinden ölebiliyorlar. O yüzden dış paraziti hadi gördüğünüz zaman yapabilirsiniz. Önemli değil. Üzerinde pire varsa yaparsınız. Ama muhakkak her gün çok iyi kontrol etmeniz lazım. Çünkü çok tüylü oldukları için görememe ihtimaliniz de çok yüksek. Ve özellikle köpekler dışarı çıktığı için dış parazit olmaması imkansız. Bu arada şunu da diyebilirsiniz. Ya biz dış parazit yaptık. Daha sonrasında gezdik. Üzerinde hala pire var. Bunun nasıl oluyor? Şimdi kullanılan ilaç maddesine göre değişiyor ama genelde bütün ilaçlar şu şekilde çalışıyor. Bizim bu sıktığımız oflar gibi hani direkt kovucu etkisi yok. Bunlar deri altına, enseye sürülüyor. Enseye sürüldükten sonra deri altında birikiyor. Daha sonrasında bir köpek ısırıldığı zaman o pireler, keneler ne ısırdıysa zehirlenip ölüyorlar. Yani ısırmadan ölme olmuyor. Ama şunu sağlıyor, en azından orada yuva kuramıyorlar. Hemen ısıran öldüğü için herhangi bir yuva kuramıyorlar ve gerçekten müthiş bir etkiyle çalışıyor. Gözlerimizle kaç kere gördük bunu. Ne kadar sıklıkta yapacağınızı da söyledik. 2 ayda bir yapacaksınız ya da 1,5 ayda bir yapacaksınız. Özellikle köpeklere. Köpekler çünkü çok yani çok hassaslar bu konuda. Çünkü dışarı çıkıyorlar sürekli. Hani kedilerde ya biz 6. katta oturuyoruz pirelenmiyor diyorlar ama pireleniyor vallahi. Hani öyle bir durum olmuyor. Sizin üzerinizden gidiyor. Yediği yemeklerden iç parazit geliyor. O aldığınız mamalardan geliyor. Öyle problemler de oluyor. O yüzden çok dikkat edin iç dış parazite. Ve genelde çoğu ölümün sebebi iç dış parazit kaynaklı oluyor. Yani tamam viral hastalıklar vesaireler çok öldürücü ama herhalde tam bilmiyorum, tam şeylerine bakmam lazım. İstatistiklerine bakmam lazım. En yüksek ölüm oranına sahip hastalıklar büyük ihtimal parazitler kaynaklı oluyor. Parazitler size geçti, siz ne yapacaksınız? Arkadaşlar korkmanıza gerek yok. Köpek parazitleri sizin üzerinde çok fazla yaşamaz. Sadece köpek olmadığı zaman sizi ısırırlar. Çok aç kaldıkları zaman sizi ısırırlar. Köpeğiniz varsa ve köpeğiniz ilaçlıysa köpeğinizi ısıracaklar. Daha sonrasında köpeğinizin üzerinden zehirlenip ölecekler. Bu şekilde korunabilirsiniz. Bu şeylerden bahsettim. Kulak üzerinde olan açılmalardan bahsettim. Tüy dökülmelerinden. Tüy dökülmeleri genelde mantar olabilir, uyuz olabilir ya da alerji kökenli olabilir. Bunların hepsi diğerki bir videonun konusu. Hayvanın uyuz olduğu ya da mantar olduğunu nasıl anlarız diye bir video çekeceğim ileride. Onun konusu. Orada bunları açıklayacağım. Bu arada sormak istediğiniz sorular olduğu zaman
aşağıdan paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Sorun, cevaplarız. Haftanın belli günleri şey de yapacağız. Soru cevap videoları da yaparız. YouTube üzerinden canlı yayınlar da yaparız. TikTok hesaplarından da, TikTok hesabımız da var. Oradan da canlı yayın yaparız. Yani sürekli iletişim halinde olalım. İnternete yazıp soracağınıza, çünkü şöyle bir sıkıntı var. Google'a yazıyorsunuz, hayvanımda şu var, hayvanımda bu var. Ya bu problemle. Çünkü veteriner hekim olan olmayan herkes cevap yazıyor. Ve şöyle, adam sadece bir köpek bakmış 2 yıl ama sanırsın ordinarius profesör olmuş. Gel aşkım. Gel. Sanırsınız ordinarius profesör olmuş. Her şeyi biliyor. Ya imkanı yok arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Biz kaç yıl okuyoruz, bilemediğimiz daha bin tane şey var. Aşkım gel. Bilemediğimiz daha bir dünya şey var. Yani öyle yalandan profesörlerin yazdıkları şeylere çok inanmayın. Ve muhakkak sadece ben de değil, her hastalığınızda ya da her semptom gördüğünüzde veteriner hekiminize danışın. Yapılan her gün, her yanlış müdahale, her işlem veteriner hekim tarafından yapılmayan, sizin yaptığınız, kafanıza göre yaptığınız her işlem süreci uzatmakta ve bazen öyle hastalıklar oluyor ki bizim için bir gün bile çok önemli oluyor. Siz o bir günü kendiniz yitirmiş oluyorsunuz. Hem bir dünya para harcıyorsunuz hem de zamanınız kalmadığı için, zamanımız olmadığı için hayvanı kurtaramadığımız zamanlar oluyor. Bu yüzden çok dikkatli davranın. Böyle bir durum olduğu zaman kesinlikle bir veteriner hekime danışın. Bana da her zaman danışabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi videoların altında yazabilirsiniz. Soru cevap videoları da yapacağız. Daha önceden de yapıyorduk. Bir de şu var. Zaten çok pahalı değil bu ilaçlar. Yani bunları yapmaktan korkmayın. Şu an size şeyleri de göstereyim. Ne kadar? Ama tabii şu an şöyle anlatayım size. Dolar kuru yaklaşık 32 lira. Çünkü sürekli fiyatlar değiştiği için. Gerçi bizde bir Ocak'tan bir de bazen Temmuz'da zam geliyor. Tarihi göstereyim size. Şu an tarih 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve bu arada benim kendi sistemimde şöyle arkadaşlar. Kimseye farklı bir fiyat politikası uygulamıyoruz. Kim gelirse gelsin fiyatlarımız aynı. İsterse tutsun dünyanın en zengin insanı gelsin ya da isterse en fakir insanı gelsin. Tabi durumu olmayan insanlara özellikle sokak hayvanlarında yardım etmeye çalışıyoruz. Yani %50 zaten bütün sokak hayvanlarına indirim yapıyoruz. Onun haricinde de yine durum hiç yoksa yapabileceğimiz kadar yapıyoruz. Bizim de belli bir bütçemiz var. Bize de bunlar parayla geliyor, ücretsiz gelmiyor. Keşke ücretsiz gelsek, sokak hayvanlarının hepsini ücretsiz baksak. Ama maalesef böyle bir durum söz konusu olmuyor. Şimdi fiyatlardan bahsedeceğiz. İç dış parazit olarak gösterelim. Şimdi 10 kiloya 0-10 kilo arasında bir hayvanınızın olduğunu düşünelim. 0-10 kilo dış parazit ve 0-10 kilo iç parazitin toplamı 770 lira arkadaşlar. 10 ile 20 kilo arasında bir hayvanınızın olduğunu düşünelim. 10-20 kilo dış parazit ve 10-20 kilo iç parazitin toplamı 1040 lira arkadaşlar. 20-30 kilo arasında bir hayvanınızın olduğunu düşünelim. 20-30 kilo dış parazit ve 20-30 kilo iç parazitin toplamı da 1380 lira arkadaşlar. 30 kilo ve 40 kilo arasında da son olarak göstereyim. Daha sonrasında fiyatları kapatalım. Dış parazit 30-40 kilo arası 525 lira. İç parazit 30-40 kilo arası da toplamda 880 lira, toplamda 1405 lira oluyor. Yani şöyle bakmanız lazım. Evinizde bulunduğunuz canlı bir can taşıyor ve bunun sağlığı çok önemli. Ve bu parazitler özellikle insanların sağlığı açısından da çok önemli. 2 ayda bir ya da 45 günde bir vereceğiniz bu paralar aslında sizi çoğu hastalıklardan korumuş olacak. O yüzden bunlardan kaçmayın. Yani bir de öyle şeyler duyuyorum ki ben şimdi 1400 liraya yapıyorum bu ilacı. Diyorlar ki biz Pet Shop'tan 300 liraya aldık. Ya imkanı var mı? Yani imkanı var mı? Bizde öyle bir kar marjı olsa şu an hepimizin uçağı olurdu. Maalesef öyle bir durum yok. Yani bize de çok pahalıya geliyor bu ilaçlar. Dediğim gibi verilen ilaçların büyük ihtimal bir sıkıntıları var. Bu videoyu birazcık uzattım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olun, beğenin, yorum atın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.